Günlük hayatta karşılaştığımız ancak farkında olmadan kullandığımız birçok dil bilgisi yapısı var. Bunlardan biri cevap alma amacı taşımayan, aksine bir fikri vurgulamak, düşündürmek veya dramatik bir etki yaratmak için sorulan soru türüdür. Cevabı bilinen veya bariz olan durumları ifade eder. Genellikle ikna edici konuşmalarda ve edebiyatta kullanılır. Konuşmacının düşüncelerini güçlü bir şekilde yansıtmasını sağlar. Sizce de bir şeyleri anlatmanın en iyi yolu aslında hiçbir şey söylememek olabilir mi? Bakın, az önce bir soru sordum. Ama dürüst olalım, hiçbiriniz de yüksek sesle buna cevap vermediniz. Evet, bence öyledir veya hayır katılmıyorum diye cevap vermediniz. Çünkü bu soruyu size bir cevap alabilmek için sormadım. Sizi sadece bir düşünce tüneline sokmak istedim. Pekala, hoş geldiniz. Bugün konumuz günlük hayatta farkında olmadan her gün onlarca kez kullandığımız, siyasetçilerin kitleleri peşinden sürüklediği, reklamcıların cebimizdeki parayı aldığı o gizli silah. Retorik soru. Peki nedir bu retorik soru? Sadece cevap beklenmeyen soru demek mi, yoksa zihnimizin kilitlerini açan maymuncuk bir anahtar mı? Önümüzdeki dakikalar boyunca Aristoteles'in tozlu kitaplarından çıkıp bugünün YouTube yorumlarına, evdeki tartışmalarımızdan dev mitik alanlarına kadar uzanan bir yolculuğa çıkacağız. Antik Yunan'da bir mecliste veya mahkemede konuşuyorsanız haklı olmanız yetmezdi. Aynı zamanda ikna edici olmanız gerekirdi. İşte retorik soru bu ikna cephaneliğinin en keskin oklarından biriydi. Aristo, Retorik adlı eserinde 3 temel kavramdan bahseder. Etos, patos ve logos. Karakteriniz ve güvenilirliğiniz. Dinleyicinin duygularına dokunmak. Mantık çerçevesi. Retorik sorular tam bu noktada devreye girer. Birine hatalısın derseniz o kişi savunmaya geçer. Bu bir saldırıdır. Ama ona sence de burada bir yanlışlık yok mu diye sorarsanız cevabı onun kendi zihninde bulmasını sağlarsınız. İnsanlar kendi buldukları doğrulara başkasının dikte ettiği doğrulardan çok daha sadıktır. Sokrates'i düşünün. Adamın bütün felsefesi soru sormak üzerine kuruluydu. Ama o bugün hava nasıl diye sormazdı. Erdem nedir diye sorar, karşısındakini köşeye sıkıştırır ve aslında hiçbir şey bilmediğini ona kendi ağzıyla söyletirdi. İşte buna Sokratik ironi diyoruz. Yani aslında retorik soru bir bilgi alma aracı değil, bir fark ettirme veya kabullendirme aracıydı. Bugün biz bu sanatı modern dünyada nasıl kullanıyoruz? Şimdi biraz daha derine inelim. Şimdi biraz nörobilime ve psikolojiye dokunalım. İnsan beyni yapısal olarak boşlukları tamamlamaya eğilimlidir. Bir soru duyduğumuzda bilincimiz o sorunun cevabını otomatik olarak aramaya başlar. Bu kaçınılmazdır. Örneğin ben size kırmızı bir fil düşünmeyin dediğimde beyniniz otomatikman kırmızı fil düşünür, ardından onu silmeye çalışır. Retorik sorularda da benzer bir mekanizma işler. Vatanını sevmeyen var mıdır dediğimde beyniniz anında hayır yoktur cevabını üretir. Ben size bu bilgiyi dikte etmedim. Siz bu bilgiye kendi içinizde ulaştınız. İşte bu ikna psikolojisinin zirvesidir. Çünkü kendi kendinizi ikna ettiniz. Buna psikolojik sahiplenme denir. Eğer bir fikri soru kalıbı içinde sunarsanız dinleyici o fikri dışarıdan gelen bir yabancı gibi değil, kendi evladı gibi sahiplenir. Peki retorik soruların kaç türü vardır? Her cevap istenmeyen soru aynı mıdır? Tabii ki hayır. Bazıları suçlar, bazıları över, bazıları ise sadece dalga geçer. Mesela annelerimizin şu meşhur sorusu. Ben sana dememiş miydim? Burada bir cevap bekliyor mu? Hayır. O sadece zaferini ilan ediyor. Şimdi bu konuyu biraz daha somutlaştıralım. Retorik soruları farklı kategorilere ayırabiliriz. Birincisi vurgulama soruları. Bir durumun vehametini anlatmak için kullanılır.
Örneğin bu kadar haksızlığa kim dayanabilir? Burada dayanılmaz demek yerine soruyu sormak dinleyicinin içindeki o isyan duygusunu tetikler. My chicken just laid a very big egg. You in? Am I in? It was a rhetorical question, baby. You're in. I'll be there. İkincisi ironik veya eleştirel sorular. Daha ne kadar saçmalayabilirsin? Sorusu aslında bir sınır ölçümü değildir. Karşıdakine çok saçmalıyorsun demenin en ağır yoludur. What's your problem? You really want to know what my problem is? No, that was a rhetorical question. I don't want to know anything from you. We are not. Üçüncüsü reklam ve pazarlama soruları. Hala eski deterjanı mı kullanıyorsunuz? Veya daha konforlu bir sürüş istemez miydiniz? Gibi reklamlara denk gelirsiniz. Bu soruların cevabı bellidir. Hayır istemiyorum diyen bir tüketici yoktur. When did you finish law school? I graduated. Rhetorical question. Reklamcılar size bir ürün satmaz. Size o ürüne ihtiyacınız olduğu cevabını kendinize verdirtirler. Dördüncüsü edebiyat ve sinema. Shakespeare'in Hamlet'indeki o meşhur diziyi hatırlayın. Olmak ya da olmamak. İşte bütün mesele bu. Aslında bu bir içsel retoriktir. Ya da Shylock'ın Venedik tacirindeki o sarsıcı konuşması. Bir Yahudinin gözleri yok mu? Eli, organları, duyguları, sevgileri yok mu? Bizi bıçaklarsanız kanamaz mıyız? Bizi gıdıklarsanız gülmez miyiz? Bizi zehirlerseniz ölmez miyiz? Bu soruların her biri insanlığın ortak paydasına birer çividir. Cevapları evettir ama asıl etkisi o evetin yarattığı vicdani sızıdır. I have everything I need to have you court-martialed and dishonorably discharged. So what do I do? Risk the lives of my pilots and perhaps the success of this mission. Or risk my career by appointing you team leader. Sir, I think the Admiral's asking a rhetorical question, Captain. Buraya kadar her şey çok masum görünebilir. Ama retorik soruların karanlık bir tarafı da var. Manipülasyon. Siyaset meydanlarını düşünün. Bu gidişata dur demeyecek miyiz? Çocuklarımızın geleceğini karanlığa mı terk edeceğiz? Gibi sorular. Kitleleri duygusal olarak hipnotize etmek için kullanılır. Bu sorular mantıklı bir tartışmayı imkansız kılar. Çünkü hayır, karanlığa terk edelim diyemezsiniz. Cevabı tek bir yöne hapsedilmiş sorular aslında birer zihinsel hapishanedir. Birisi size bir retorik soru sorduğunda aslında sizin özgür iradenize bir set çeker. Size sadece bir yol bırakır. O yüzden bir tartışma esnasında size retorik bir soru sorulduğunda şunu yapın. Soruya gerçekten cevap verin. Karşınızdaki beni dinlemiyor musun diye sorduğunda şu an dinliyorum ama söylediklerinin mantığını kurmaya çalışıyorum diyerek o retorik büyüsünü bozabilirsiniz. Retoriğin panzehri ciddiyettir. Toparlamak gerekirse retorik soru sadece edebi bir sanat dalı değildir. O, insan iletişiminin en temel, en etkili ve bazen de en tehlikeli araçlarından biridir. Doğru kullanıldığında harika bir ikna aracı, yanlış kullanıldığındaysa bir psikolojik baskı yöntemidir. Bugün burada bu konuyu konuşarak aslında neyi hedefledik? Sadece bir kelime öğrenmemizi mi? Yoksa etrafınızda dönen o büyük ikna oyunlarını fark etmenizi mi? Bundan sonra televizyonda bir reklam izlerken, bir politikacıyı dinlerken veya arkadaşınızla tartışırken durun ve kendinize sorun. Şu an bana bir soru mu soruluyor yoksa bir fikir mi empoze ediliyor?
Evet, az önce yan binada çekim yaptım. Arya hocamızın mekanı, Kültür Sanat Galerisi. Bitirdik çekimi. Diksiyon ve güzel konuşma üzerine. Arya hocamız da minyatür sanatında kendi sanatını icra eden bir sanatçımız. Ben ilk defa kendi adıma samimi olmak gerekirse gerçek bir sanatçıyla bugün karşılaştım, bugün tanıştım. Daha doğrusu birkaç gün önce karşılaştık. Bana izin verdi bu güzel mekanda çekim yapmam için. Beyefendi de buranın müdavimlerinden birine benziyor zaten. Zaten abi bizim ailemizin önemli bir ferdi, sanatçı, her dalda sanat icra eden çok sevdiğim bir dostumuz, arkadaşımız, büyüğümüz. Ondan da öğreneceğimiz çok şey vardır. Mesela tek bir sanatla uğraşmak mı, virtüöz olmak mı, yoksa birçok dalla uğraşıp daha keyifli bir hayat sürmek mi acaba? Eğer 500 yıl yaşayabilme şansım olsaydı, Beyefendiyle beraber. evet, o da Hepsinde usta. birçoğu dalda isterdim. Ama 500 yıl olmadığı için taş çatlasa 60, 70, 80 gibi olsaydı o zaman benim tercihen ancak bir sanat dalına, o da tamamı değil, belli bir noktaya kadar, iyi sayılabilecek noktaya kadar zaman ayırmak mümkündür. Yoksa aynı anda 4-5 dal yapmak hakikaten çok zaman ister ve iyi öğrenmek için gerçekten emek vermek gerekiyor. Okumak lazım, ilgilenmek lazım. Bir de şimdi beyefendi yanlış anlamasın. Ben şu sanatı yapıyorum, bunu yapıyorum şeklinde kendini gösterdiği zaman kişi, karşı taraf der ki biraz şey yapıyor galiba, sanki sallıyor mu acaba? Değil mi? Ama kişi kendine bir rol üstlense, ben müzisyenim, ben ressamım, tamam bu alanda bir iş var galiba diyebilirler. Çünkü tek bir sanata yönlenmiş ve derin sanatlar bunlar. Şimdi bir müzisyen ömür boyu çalışsa da virtüöz olamayabiliyor. Ya da ressamlık da aynı şekilde oluyor. Ben mesela seslendirme sanatçısıyım. Diksiyon eğitmeniyim. Seslendirme sanatı bahsettiğimiz sanatlar arasında sanat olarak bence sayılamaz. Yani bu işin belli prensipleri var. Öğrenirsin, ömür boyu yaparsın. Üstüne koyabileceğin bir şey yok çünkü. O yüzden bunu, seslendirme işini bir sanat olarak görmüyorum bile ben. Ben öyle düşünmüyorum, nacizane söyleyeyim, veya şöyle diyeyim. Bütün sanatlar, istisnasız bütün sanatlar önce bir mesleki kuralları var. Bir noktaya kadar sonra mesleki olarak icra ediyor. Bu ister bir boyacı olsun, ister sizin seslendirme olsun, ister bir abinin heykeltıraşlık olsun, boyama olsun, şu olsun, hepsi bir noktaya kadar meslekidir. Bu hepimizin geçerli. Ama bir noktadan sonra o güne kadar yapılmamış bir şey yapıyorsunuz. Onu çok bambaşka bir ruh katıyorsunuz. Bambaşka bir etkin yaratıyorsunuz izleyici muhatap tarafından. O zaman sanat alanına geçiyorsunuz. O noktaya kadar, şimdi mesela seslendirme. Ben size geliyorum. Hocam siz bana seslendirmeyi, diksiyonu öğretir misiniz filan. Siz ne yapıyorsunuz? Kuralları söylüyorsunuz böyle filan. Ben onu öğreniyorum. Mesleki olarak yapıyorum. Evet. Ama etkisi şey. Sonra bir gün güzel bir bayan kız değil de çıktı karşımda. Ben o diksiyonu, o şeyi bir de o kadar güzel kelimelerle, o kadar güzel bir şekilde kendim bile şaşabilirim falan diye konuşup söylerim ki muhatabım çok etkileniyor. O kadar etkileniyor ki benden etkilenmiş oluyor. O kısmı sanatını yapmış oluyor. Siz normalde bir filmin seslendirmesini yapıyorsunuz. İzleyenler böyle dedi. Ama bazen de ne yapıyorsun? Öyle bir kelimeler, öyle bir içten gelen ses kelimelerle kuruyoruz ki izleyici o filmle, o konunuzu inanılmaz çok bir bütünlük hissediyor yani. Bu sanat kısmıdır. Şuna biraz Yani mesleki kısmından geçiyorsunuz. Bu seslendirme değil de güzel konuşma dediğimiz şeye biraz giriyor sanki. Belki o sanat sayılabilir. Yani şöyle, hani dediniz ya, bugüne kadar aldığım eğitimler, okuduğum kitaplar, kullandığım kelimeler, verdiğim mecazlar, metaforlar. Güzel bir kadın gördüm, kendimi
Ona göstermem gerekiyor. Mesela Hı hı, etkilendim, şair gibi oldunuz. Kendinizde şaşırdınız kurduğunuz Yani, cümlede. Akıyor. yani. Bir Tabii. şeyler akıyor. Siz de o an onun farkındalığındasınız. Yani Hı hı. normalde şeklinde konuşurken ara ara diyelim. O an bir şaire dönüştünüz mesela. Belki bu sanat olabilir. Kesinlikle. Benim güzel konuşma dediğim şey o. Ama o bir sanat mı hiç düşünmemiştim bugün. O sanattır. Çünkü siz öyle bir etki yapıyorsunuz ki kişi normal halinden değişiyor. Yani o kelimeler ruhsuz söylerseniz eğer karşı taraf tabii ya bu adam Trump'a benzer bir şeydi. Hep sabahtan sonra yalan söylüyor. Ama birisi aynı kelimeleri öyle bir etkileyici, öyle inandırıcı şekilde söylüyor ki yalan söylüyor. Ama ikna ediyor. O ikna edebilmek, ben her zaman bir örnek vereyim biliyor musunuz? Çok rahat konuşuyoruz da Tabii. ya, sohbet babında. Tabii. Bazen söylüyorsunuz ki mesela bir hırsız sanatçı olabilir mi? Bence olabilir. Şöyle düşünelim. Çok zor bir soru. Cevabı Cevabını ben size söyleyeyim. Bazı hırsızlar var. Her gün öyle güzel çalmış ki. tabii bütün polisler de polisi, bu hırsızı Mehmet Ali yapmış, bunu Hasan yapmış, bunu Hakan yapmış. Biliyor. Tekniğini biliyor, nasıl yaptığını, nereden girdiğini, hangi direkten girdiğini, nasıl yaptığını biliyor. Battı gidiyor arıyor. Sonra bu içerisinde bunlardan ya diyor ben bir hırsızlık yapacağım, bütün polisi ağzı açık kalsa. Çözemezsin. Kendi mesleğinde apayrı bir çığır açıyor. Apayrı bir vizyon veriyor. Ve gidiyor yapıyor ve bütün polisler gelip ağzı açık kalıyor. Ya bu adam kim yapmış? Nasıl yapmış bunu? Sonra o hırsızlık ya da cinayet de olabilir. Ama hırsızlar daha yumuşak şey yapalım. Filmlere konu oluyor. O filmlerde o kadar Oscar ödüller alıyor. Dünyanın en büyük ödüller. Peki onun temeli nedir? O hırsızın yaptığı bambaşka bir hırsızlığıdır. Bu sanattır. Yani Doğru. kendi mesleği Ben buraya de- kadar herkes yaptığı şey bu geri ötesinde bir şey yapıyor. Yani o çizginin ötesinde. Özgünlük dediğiniz şey çizginin- o galiba değil mi? Kesinlikle. O sanat alanına giriyor. Şimdi bu arkadaş yeni bizim yaptı bunu. Bu artık yapılmıştı. Siz aynısını yapsanız sanat sayılmazsınız. Aynı hırsızlığı, aynı şeyi yapılırsa o sanat sayılmaz. Onun bir tık üstünü yaparsınız o kısım sanat oluyor. Sonra bir sürü bu şekilde gelişim oluşuyor. Bu resimde de olur, Güzel konuşma, diksiyon. konuşmada oluyor, heykeltıraşı oluyor. Mesela bir heykel yapılmış, çok güzel bir heykel. Siz aynısını yapıyorsunuz, zaten aynısı vardır. Belki bilirsiniz Osman Kaplumbağa terbiyesi de bir Evet. resim var, Hepimizin biliyorsun. bildiği. Ondan milyonlarca yapılmıştır. Siz ondan daha güzel de yaparsınız o konuyu. Kime gösteririz? Osman Hamdi Bey'in Kaplumbağa terbiyesi. Demiyor ki mesela Bihter abinin yaptığı şey. Değil mi? Hatta bu yapmış çok da daha güzelmiş ama yok. O onun. Yaptık işte 5 metre. 5 metre. Beyaz. Ama birisi der mi Bihter abinin yok. O kimindir? Osman. O Osman Hamdi Bey'dir. Onun tablosudur. Dolayısıyla kopyadır. Yani fikir, zihin onundur yani. Fikir onun fikri de siz onun kopyasını yapmışsınızdır. Tamamen tabii bu kısmını kapsamıyor bu ama büyük bir bölümündeki olan sanat dediğim şey dolayısıyla sizin diksiyon olsun ya da hepimizin yaptığı şeylerde bu çerçevede bu şekilde sanatı değerlendirebiliriz. O zaman şu Yorumlayabiliriz. diyebiliriz. Tamam, ben şimdi seslendirme işinin de bir sanat olduğuna inandım. Verdiğiniz örneklerle çok güzel açıkladınız, betimlediniz. Ancak yine de şu durumdayım. Yani sanatın da belli derinlikleri var. Bir müzisyenlikle, bir ressamlık gibi o boyutta olduğunu sanmıyorum. Ben çünkü müzisyenlikle uğraştım. Yıllarca uğraştım, 20 sene. İstediğim seviyeye gelemedim ve bıraktım. Niye gelemiyorum istediğim seviyeye? Çünkü derin bir sanat o. Bir yılda en iyi seviyeye gelebileceğim bir şey değil. Yani Tabii. benim diksiyon eğitimim 8 hafta sürüyor. 8 hafta yani 2 ay. Toplamda 8 ders 2 ay sürüyor. Tabii ki bu 2 aydaki eğitimin kişiye faydası bir yılda oluşuyor. Öğrendikleri uygulaması, kendi konuşmasına geçirebilmesi, ben tamam artık öğretilenleri belli bir yüzdeye kadar başardım, konuşmalarıma uygulayabiliyorum demesi 1 sene.
Ancak bir senede bence bir sanat dalı için yeterli değil. Yani bir senede en üst seviyeye gelebildiğim bir sanat derinliği bir müzisyenlik gibi değil. Dedim ya, ben 20 senede bırakın en üst seviyeyi, istediğim seviyeye dahi gelememişsem işte sanat odur yani. Zordur. Başaramadım. Oradaki şeyi gördüm ama başaranların yaptıklarını gördüm mesela. Resim de böyledir. Resim de zor bir sanattır. Ama dediğim gibi seslendirme, tiyatroyu da derin bir sanat olarak görmüyorum. Çünkü enstrümanın kendinsin orada. Kendin ne yapabiliyorsan orada onu kolayca yaparsın. Ama bir enstrümandan ses çıkarmak zor bir şeydir. Orada enstrüman farklı. Artık kendin değilsin. Keman çalmak, yani kemanda sesi çıkarmak bile zor bir şey değil mi? Ama tiyatrocuysan enstrümanın kendinsin. Bu daha kolay. Yani derinliği daha az olan bir sanat olarak görüyorum ben bazı sanat dallarını. Bilter abi sen ne düşünüyorsun? Ama ben epeydir yapmıyordum. Bırakayım. Ya resim de artık daha şöyle söyleyeyim bu baskılar çıkalı resim bitti. Heykel zaten kaç şeydir yapıldı. Onun için değil ya hiç şey yapmıyor. İnsan yani belli bir şey gerçekten canı da yapmak istemiyor. Resim para etmiyor artık. Heykel desen aynı. Ya şimdi bir yerle uğraşıyor işte bu serçe saray yapacak. Adama fiyat malzeme zaten uçmuş. Fiyat veriyorsun. Adam şey yapmıyor ya. Yani yapılacak hali boya öyle desen öyle. Tuval desen her şey oldu. Ya bundan sonra bir şey yapsan olur yapmasan. O duruma geldik artık. Yani şimdi Şey yaparsan ben şimdi onu yapıyorum. Bilter Bey çok güzel bir yere değindi bence. Yani bizimkisi gibi 3. dünya ülkelerinde bence olan bir şey bu. Kişi belli bir yerden sonra ürettiklerinin geri dönüşünü alamıyorsa içinde bir şeyler ölmeye başlıyor. Şimdi bakıyorsun 1. dünya ülkelerinde belki de senin yarın niteliğinde olan bir insan bir şey üretmiş ve tüm hayatını, 7 sülalesini geçindirecek bir maddi şey verilmiş ona. Ya bak ben bu eski o serçe saraylar var. Aşiyan diyorlar. Evet. Türkiye'de ilk defa taş oydum sergiledim. Sergi açacak yer bulamadım. Buyurun işte. Bak en son işte yaptıktan sonra Ege Üniversitesi'nde şeyi verdiler. Neresi o? Bir adı aklıma gelmiyor şimdi. SKS'yi. Dev kadın portreleri yaptım. En son işte Kipa sponsor oldu. Kipa olan 25 yer şehirde açtı. Eski Türk evlerinin maketlerini yaptım. Bu da para etti. Elimde 80 tane maket var. Halen de yapıyorum. Çok değişik evler var. Yani Türk mimarisi hakikaten. Ali Hocam bilir mesela yaptıkları şey. Öyle değişik mimariler var. Yani yapıyorsa şimdi tamam mesela şu anda 100 tane falan oldu elimde maket. Evet. 100 tane var yer bulamıyorum açmaya. Açma değil tamam Ali Hocam şey yaptı biz açtık ki sergiye kimse gelmedi o şeyde. Bir Allah'ın kulu gelmedi. Belediye kadın portresi yapıyor ben normalde. Senelerdir kadın portresi yapıyor. Bornova'da açtım belediyede. Bir kişi gelmedi gezmeye. Yani şimdi hani artık ondan sonra insanda ne moral kalıyor ne zevk kalıyor. Epeydir hani bir işte ne resim yapıyor ne bir şey. Şu anda değişik işte kuru kafalara başladım. Ya bilmiyorum o da olacak olmayacak. Şeyin hali bu. Geldiği son hal bu. Acı. Ne kadar acı. Acı tabii ya. Ve beyefendi bu yaşına kadar yapmış, sanatını bırakmamış. Bakın ben kaç sene önce, 5 sene önce falan bıraktım mesela müzisyenliği ki biraz da sevmekle ilgili. Demek ki İlter Bey aşıktı mesleğine. evet. Bu yaş almış haline rağmen hala içinde ölmemiş bir ateş Yani, var. ya ama şeye kalmadı ya. Tadı kalmadı galiba. Tadı Ya şimdi şöyle bir şeyler de var. Bakın yani ben Bilter abi yıllardır tanıyorum biliyorum. Gerçekten çok emek veriyor, çok çalışıyor, çok şey yapıyor. Ben de yapıyorum. Ben de kendi dalımda yapıyorum. Çok başarısız mıyım? Başarı neye bağlıdır? İyi veya kötü neye bağlı bilemezsin. Yani şimdi öyle bir zamanda yaşıyoruz ki sanatın kavramı değişmiş. Pekala gidip biraz yemek yiyelim.